Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün size besteleme süreçlerinden bahsedeceğim. Bir film projesi ya da proje her neyse. Bunun müzikleri bestelemeye nasıl başlıyor? Ya da bağımsız projeler için de aynı şey geçerli. Müzik besteleme süreci nasıl başlıyor? Her işi nasıl finalize ediyorum? Bu süreçlerden bahsedeceğim. Daha önceki videolarımda da böyle tek tek anlatmıştım aslında bu süreçleri ama tek tek göstermemiştim pek. Şimdi bugün bunlara biraz değinmek istiyorum. Besteleme süreci sadece bilgisayarın başına geçip VST'leri ya da işte library'ler açıp müziği MIDI olarak kaydedip bitirmek anlamına gelmiyor benim için. Böyle de olmamalı aslında. Şimdi bu prosesleri size adım adım anlatacağım. Bu işin aslında ne kadar girift bir session olduğunu, prosesin gerçekten uzun olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dilim döndüğü kadar ve onları göstermek istiyorum. Daha önceki pek çok videomda anlatmıştım aslında. Ben bir şeyi bestelemeye, bir film örneği verelim. Bir film sahnesini bestelemeye her zaman ve her zaman piyano ile başlıyorum. Çünkü piyano başında beste için çalışıyor olmak, bilgisayarın başına geçip de yüzlerce, binlerce ses arasında hangi sesi kullanayım, nasıl bir sound olsun falan diye düşünmekten çok daha iyi. Kafa dağıtmıyor ve yaptığım işe çok daha iyi odaklanıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Evinizde ya da stüdyonuzda illaki böyle bir akustik piyano olmasına gerek yok. MIDI'den bir piyano açın. Bu piyanoyla öncelikle bestelemek istediğiniz temayı olabilecek en sade haliyle ve o bulduğunuz melodiyi en ilgi çekici haliyle bir besteleyin. Bir kaydedin, yazın. Mümkünse nota da yazın ki bu çok önemlidir besteler için. Notasyonunu mutlaka yazın. Yani sadece MIDI'ye güvenen bir besteci olmayın. Aklınızdaki her melodiyi, her armoniyi, orkestranın bütün böyle derinliklerini, güzelliklerini kağıda dökebiliyor olun. Bu çok önemli bir şey. Burada gördüğünüz gibi benim bir ekranım var. Burada filmi izlerken görüntü, hikaye bana ne anlatıyorsa bunun müzikal karşılığını ilk önce piyanoda bulmaya çalışıyorum. Ve burada da gördüğünüz gibi bunların hepsini partisyon halinde yazıyorum. Sadece film müziği için değil bu arada. Yaptığım bağımsız çalışmalar için de aynı yolu izliyorum. Burada Opus Work eserlerimin bazılarının taslakları var. Bunlar temize geçmeyi bekliyor, bitmiş halleri. Bunlar için de böyle bir film sahnesi bestelerken de böyle. Yani kısaca ne üzerinde çalışıyor olursam olayım bu proses bende hiç değişmiyor. Size de bunu özellikle tavsiye ederim. Temaları besteleyip orkestrasyon aşamasına geçtiğim zaman bunu birkaç farklı şekilde yapıyorum. Direkt orkestrasyona da geçebiliyorum. Bazen de oturup yine kağıt kalemle orkestrasyon partisyonu hazırlayıp hangi çalgıların neyi çalacağını detaylıca yazıyorum baştan. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi çok fazla sound içinde kaybolmak sizin gerçekten üretiminizi kısıtlar. Bütün düşünce gücünüzü bulduğunuz melodiyi iyi bestelemeye, iyi armonize etmeye ve iyi orkestrasyona ayırın. Bütün enerjinizi buraya harcayın. Yoksa o library'ler içindeki binlerce sesin arasında kaybolur gidersiniz ve gerçekten de o çalışma enerjiniz kötü etkilenir düşer. Burada partisyonumu bitirdikten sonra temize geçme safhası başlıyor. Onu da hemen yan tarafta yapıyorum. Şöyle göstereceğim size. Piyano başında hazırladığım taslakları temize geçirme operasyonumu da burada yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi bitmiş taslak partisyonlar var. Ve yüzlerce böyle boş nota kağıdı. Burada oturup bunları temize geçiyorum ki daha rahat okunabilir hale gelsin. Bestenin taslakları dediğim çalışmanın bir üst versiyonuna geçebileyim. Burada bir de Chopin var. Çok severim bunu. Kendisi benim en iyi arkadaşımdır. Sevgili Chopin. Piyanosunun başında. Ben de orada piyanonun başında. Bazen yarışıyoruz onunla. Bazen ben çalışırken çok fazla gürültü yapıyor, üstünü örtüyorum onu falan filan. Ve bir adet Chopin biyografisi. Burada da taslaklardan temize geçme işlemi bittiği zaman direkt bilgisayarın başına geçiyorum. Şöyle ufaktan bir çevireyim. En sevdiğimiz yere geldik. Burada aslında çok kalabalık bir ekipman kullanmak istemiyorum ben. Zaten hani klavye olmazsa olmazımız. Bir adet DaVinci controller'ım var. Daha önceki videolarda anlatmıştım. Ufak otomasyonlarla MIDI yazmak işe daha böyle realist bir hava katıyor bildiğiniz gibi. Saz ne olursa olsun. Yaylı sazlar olur, işte bakır üflemeler olur, orkestranın herhangi bir partisyonu olur hiç fark etmez. Burada sahneyi izleyerekten yapmış olduğum o taslakları artık burada temize de geçtiğim için orkestrasyonla beraber tek tek partisyon kaydediyorum. İşte kemanın birinci partisyonu hazırdır önümde, onları çalıyorum. İşte ikinci kemanlar hazırdır önümde, onları çalıyorum. İşte viola partisyonunu çalıyorum. Üzerine cello partisyonu geliyor, kontrbas partisyonu geliyor ve yaylı sazları bitirmiş oluyorum. Ve ondan sonra diğer sazlara geçiyorum vesaire. Texas'taki bu stüdyomda setup'ı biraz değiştirdim.
Klavyeyi hiçbir zaman değiştirmiyorum. Türkiye'de de ben aynı klavyeyi kullanıyordum. Buraya geldim, burada da aynı klavyeyi kullanıyorum. Türkiye'dekini buraya getiremediğim için burada tekrar aldım tabii mecburen. Stereologic'in yine SL88 Studio modeli. Çok sevdiğim bir klavye. Tuş sesini çok seviyorum. Hissiyatı çok güzel. Akustik piyanodan çok farklı değil. SSL88 Studio. 88 tuşlu bir master keyboard. Burada bir Studio State Logic SSL controller'ım var. Yanında da Stereologic'in kontrollerini yaptığım bir controller'ım var ayrıca. Onun yanında SSL2 Plus 32 bit 192 kHz'lik bir ses kartı var. Böyle büyük bir ekranım var. Şöyle iyice göstereyim size. Devasa bir ekran ki proje yatay devam ettiği için benim için büyük kolaylık oluyor. Ve demin göstermiş olduğum büyük ekranlara izleme yapıyorum. Kulaklık konusunda biraz daha farklı davrandım. Benim öteden beri AKG kullandığımı zaten bilen bilir. Çok da severim. AKG K712'ye bir mix kulaklığım vardı. Burada Beyer Dynamic'in DT1990 Pro'suyla upgrade ettim ben. İnanılmaz iyi bir sound'u var bu arada gerçekten. Özellikle orkestral sound'larda buna bayıldım. Yine çok güçlü bir workstation bilgisayarım var. Piyanonun akustik kayıtları için bir adet mikrofonum var. Onu da buraya sabitliyorum. Ve piyanonun mekanizmasını uzattığım zaman burada gerçekten çok iyi akustik piyano kayıtları alabiliyorum. MIDI'den piyano çok uzun zaman çaldım ben, kaydettim. Buradaki stüdyoda artık piyanoyu MIDI tarafından tamamen ayırt ettim, çıkarttım. Artık piyano kayıtlarımın tamamı akustik piyano ile yapıyorum ve sound gerçekten bambaşka oluyor. Çok böyle kalabalık ekipman sevmediğim için olabildiği kadar sade tuttum. Yine onlarca hard disk sağda solda duruyor. Hepsinde projeler var, eski projeler var, yeni gelen projeler var vesaire. Çalışmaya devam ediyorum. Bu bittiği zaman ne yapıyorum? Bestelemeyi tamamladım. Temalar hazır. Sahnelere göre. Temize geçtim. Ondan sonra buraya geliyorum ve partisyonları yazmaya başlıyorum. Partisyonların yazımı bittiği zaman, yani orkestra son hale geldiği zaman bir de bu orkestrasyonların dijital versiyonları geliyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi taslaklar ve temize geçme bittikten sonra, MIDI kanallarını da kaydettikten sonra eğer ki canlı çalmam gerekiyorsa, ki şu anki projemde gerekiyor, orkestraya göndermek için bunların dijital versiyonlarını da bu şekilde hazırlıyorum. Bu müzisyene gönderdiğim zaman çalacak kişinin el yazımı okuyamama ihtimaline karşı bir problem yaşamaması için, bir de elimde arşiv olarak kalması için partisyonları hazırladığım bir yöntem. Benim el yazım biraz kötüdür de doktordan halledeceğim. Çünkü yazdığım taslaklara falan şöyle bir göz atarsanız bakın, işte bazen bir şey yazıyorum ve yok bu böyle daha iyi olabilir deyip üzerini karalayıp böyle notlar alıyorum vesaire vesaire. Taslak halinde böyle şeyler olur. Mesela işte iki ölçüyü falan iptal etmişim, yeniden başka bir ölçü yazmışım gibi. Dolayısıyla da bunları temize geçmek ve sonrasında dijital aktarıp daha böyle pırıl pırıl bir hale getirmek önemli bir konu. İşte bütün günüm artık bu odada geçiyor, bu odanın içinde geçiyor. Bütün çalışmalarımı burada yapıyorum. Film olsun, dizi olsun ya da işte video oyunu için yaptığım müzikler olsun, bağımsız çalışmalarım olsun vesaire. Hepsi için burada zaman geçiriyorum, burada hallediyorum. Bir yazı masası, bir piyano, bir de workstation'la bütün işlerimi hallediyorum. Her seferinde söylemeye çalıştığım gibi olabilecek en sade ve en iyi ekipmanlarla çalışın her zaman. Ben bunu tercih ediyorum. Çok kalabalık ekipman sevmiyorum. Aslında bir de küçük MIDI keyboard'um var ama o şu anda depoda duruyor açıkçası. Hiç çıkartmaya bile gerek duymadım. Birkaç parça daha alet edevat var, ekipman var. Onları da sürekli kullanmadığım için elimin altında kalabalık yapmalarını istemedim. Burası çok sade bir ortam. Kafamı dağıtacak açıkçası hiçbir şey yok. Hiçbir şey istemiyorum çünkü elimin altında. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Şu anda mesela projelerin yoğunluğu da oldukça arttı. Ama bunun yanında birebir çalıştığım arkadaşlarım var zaten Türkiye'den de. Onlarla da derslerimiz gayet iyi gidiyor. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Birkaç saatlik daha böyle ekstra ders zamanı açtım kendime. Bunun da duyurusunu çok yakın zamanda yapacağım. Dolayısıyla da birlikte film müziği, orkestrasyon, kompozisyon vesaire çalışmak isteyen arkadaşlarım benimle iletişime geçebilirler. Texas'taki yeni oluşturduğum bu stüdyoda çalışma şeklimi biraz anlatayım istedim. Size kısaca bahsettim. Sıradaki videolar biraz daha uzun olacak. Daha önce yaptığımız gibi sahne bestelemeye falan tekrar başlayacağız. Çok da keyifli olacak. Şu anda burada kulaklıkla çalıştığım için hoparlörleri henüz yerleştirmedim ama şu an çok ihtiyaç duymuyorum. Ola ki bir yönetmen vesaire buraya geldiği zaman izlemek için hoparlörleri hemen takıyorum, aktif ediyorum ve arkadaki ekranda hem projeyi takip edip hem ekranda izlerken bir taraftan da izleme ve dinlemelerini yapabiliyoruz.
Kısaca böyle bir video daha yapmak istedim sizlere. Sorularınız olursa lütfen yorumlara bırakın. Sizin çalışma metotlarınız nedir, bunlardan da bahsedin. Böylelikle hepimiz kendimizde eksik bulduğumuz noktaları da bir şekilde tamamlamaya çalışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.